Şimdi benim ömrümde Risale-i Nur'u arama süreci çok geçti ya böyle. Allah hepsinden razı olsun. Çok yere gittim, çok yeri dinledim, çok yerle oturdum, çok yerle çay içtim. Ama lisenin başlarında Fatih Ünal abi Allah razı olsun Risale-i Nur hediye etti. Ve devamında da bırakmadı. Çok böyle bizleri evine alırdı yani. Annesine yemek hazırlatırdı, babasına yemek hazırlatırdı. Çok bizi evine alırdı. Ramazanlarda hiç es geçmezdi. Alırdı, bir parçada bir şey okuyalım der, bir şey anlatırdı. Pastaneye otururduk böyle konuşurduk, muhabbet ederdik okuduğumuz kitapları. O açardı Risale-i Nur'dan bir hakikati dillendirirdi. Allah razı olsun yani. Şimdi ben çok yıllarca aradım bu hakikati. Bir yerde artık aklım karışma noktalarına geldim. Dedim ya Rabbi Arapça öğrenmek, Kur'an'ı öğrenmek demek değil. Ben bunu biliyorum. Dil öğrenmek, Kur'an'ı öğrenmek demek değil. Şimdi ben biliyorsunuz bir parça Fasya Arapça çalıştığım için. Yani bugün Arapça biliyorum diyen insanlar Kur'an'ı anlayabilecek insanlar değildir. Sizin Arapça da malum değil mi? Biz Suudi'ye gittiğimizde umre için oradaki Arapça Kur'an'ın altında Arapça meali vardı. Tefsir demiyorum, meal. Yani bu Arapça cümle ne demek istiyor onu Arapça yazıyordu. O kadar Arapça bilenler Kur'an bilmiyor. Fasya Arapça bambaşka bir hikaye. İlahiyatçılar da daha iyi bilir. Anlar ne demek istediğimi. Ben o dönemlerde biliyorum ki daha bunun alt detayları var. Kitap çeviricileri çok iyi bilir. 4 mesele bilinmek zorundadır. Dil, dilin gramer yapısı, dilin darbu meseleleri, dilin hikayeleri, dilin menkıbeleri böyle sıralamalar var. Bir dili mükemmel bilmek olayın başlangıcı anca. O da zaten şu an bilinen Arapça ile Fasya Arapça bile aynı Arapça değil. Ben bunu anladım o dönemlerde. Hayatımda aklımın bir parça karıştığı bir dönem saf meal okuduğum dönem oldu. Çocukluğumuz Muğdat'ta geçti. Kimi yakalasak aklımıza gelenleri soruyorduk. Ya şu cümle ne demek, bu ayet ne demek, bu hadis ne demek? Canı sağ olsacılar saatlerce başka mesele anlatıyor. Sen atıyorum Cemel vakasını soruyorsun. O sahabenin iktisadından, abdeste ne kadar önem verdiğinden bahsediyor yani. O doğru da konumuzun doğrusu değil. Benim işime yaramıyor şu an. Çok elimi açıp dua ettim. Risale'de okuyorum ama bu dönemler. Yani hiç böyle uzun ara girmedi Risale ile arama. Lisenin başlarından beri mutlaka hep Risale-i Nur'a biz devam ettik okuyarak yani. Hiç böyle araya bir şey girmedi yani. Ama okuyorum hiçbir şey anlamıyorum. YouTube yok, internet yok, sorabilecek hayalhanem gibi bir seçenek yok. Anladın mı? Sorduğumuzda da çok dönütler, yanıtlar alamıyoruz. Şimdi Risale-i Nur'da geçen konuların o konu çerçevesinde anlatılmasının sebebi o zamandan yaralanmamız zaten. Anladın mı Tarık abi? Bir konuyu ele alıyoruz, o konuda kalıyoruz. Evlilikse evlilik, hastalıksa hastalık, tevhidse tevhid. Neden orada kalıyoruz? Onun yarasını almışız biz. Daha sonra onun duasından mıdır, başka şeyden midir? Allah Azze ve Celle okuduğum yerlerin manasını bir parça açtı, ikram etti, hediye etti yani. Ondan sonra böyle damağıma bir tat, bir lezzet geldi ama bal şerbet halt etmiş. Şimdi çok bahtiyar kardeşlerimiz var. Küçücük yaşta hayalhaneme denk geliyor. Abilerin derslerine giriyor. Çaylar ikram ediliyor. Öyle mi? Kuru pastalar, kahveler, çikolatalar. Aha bugün kek aldım getirdim bak değil mi? Küçük kardeş, büyük kardeş. Yedi mi herkes yedi. Bir de başlarındaki abilerin asaletine bak. Şimdi biz hep hizmet yoğunluğu zamanı olduğundan babacığım yapsana, hadi yapsana, hadi etsene. Ama şimdi diğer makamdan konuşalım. Şuradaki adamların güzelliğine bak. Ya her gün 1000 tane adam görüyorsunuz. Ya şöyle içini gıcıklatan kaç adam görüyorsun ya? Ha? Özlüyor insan ha. Murat Baba belki dillendirmedim ama ben bu hafta özledim seni ha. Ama o da ilk geldiğimizde onu söyledi. Ne dedi? Böyle bir ortam nerede bulacağız? Mümkün değil. Birçok eser var, birçok. Ama bak soruyu okuyayım mı? Bütün kıymetler kitaplar içinde Risale-i Nur, Kur'an'ın işaretine ve iltifatına, bak Kur'an'dan işaret varmış. Kur'an'ın işaretleri nerede anlatıyor? Birinci şuaların sonunda. Ve Hazreti İmam Ali'nin takdir ve tahsinine, Allah Allah, İhlas Risalesi'nde de geçiyor değil mi? Ve Gavs-ı Azam'ın teveccüh ve tebşirine, tebşir ne demek? Müjde. Neyi müjdeliyorlar? Bu eserlerle imanını kurtaran inşallah ehli cennettir. Müjde o Risale-i Nur'da. Biliyor musun? Gavs-ı Azam'ın teveccüh ve tebşirine. Tebşiri anladınız mı müjdeyi? Veçi ihtisası nedir? O iki zatın kıymetle Risale-i Nur'a bu kadar kıymet ve ehemmiyet vermesinin hikmeti nedir? Hastalık meselesinin imana bakan 25 noktasını nerede gördünüz? Nerede gördünüz soruyorum. Aile saadetinin aslı tesettürdedir diye. 24. lemayı bahsediyorum. Böyle müstakil bir bahis. Nerede ele aldınız? Nerede? Birçok insanlar ailedeki mutsuzlukları sağda arıyor, solda arıyor. Üstad Hazretleri diyor ki temel çatılar araman lazım. Neymiş o? Tesettür. Allah Allah. Meseleye bak. İhtiyarlığın imana bakan kısmını yani ihtiyarlar risalesini nerede böyle bahis ele aldınız? Yani ihtiyarlığın imanla bağlanışını. En fazla ne diyoruz? İhtiyardır duası kabul olur diyoruz. Hastadır duası kabul olur diyoruz. Gençtir duası kabul olur diyoruz. Yolcudur duası kabul olur diyoruz. Yani o doğrultuda gidiyoruz öyle. Allah Azze ve Celle'nin musibet olarak gönderdiği şeylerin şefkatli tokatlar olduğunu nerede okudunuz başka? Nerede okudunuz?
Her şeysiz olur ama ihlassız olmaz. Hem de 15 günde bir olmaz. Böyle bir meseleyi nerede ele aldınız başka? Uhuvvet olmadan, birliktelik olmadan, teşvik mesai olmadan, bir vücudun azası gibi olmadan, bir fabrikanın çarkları gibi olmadan, bir geminin hademeleri gibi olmadan ihlas olmaz. Böyle bir bahsi nerede ele aldınız? Bunlar imanın en derin ve en temel konuları. Bir parça asr-ı saadeti anlayalım, bir parça anlayalım. Anlayacağız ki Üstad Hazretleri'nin yazdığı meselelerin tamamı sanki oraya gitmiş, oradan kaleme almış, buraya getirmiş gibi meseleler. Allah aşkına Risale-i Nur'daki bahisleri okurken şöyle bir şey hayal etsenize, Üstad Hazretleri Mekke dönemini yazıyor gibi. Hiç deveye bakmazlar mı? Ayeti, misali ne kadar mesele anlatıyor değil mi? Ta oralardan karıştırmış getirmiş böyle bir ilacı. Şurada bir cümle var hele, o cümle işi koparıyor. El cevap. Malumdur ki bazı vakit olur. Bak şimdi vaktin hususiyetine değinecek. Konumuz ne? Vaktin hususiyeti. 1 dakika 1 saat ve belki bir gün, belki seneler kadar ve 1 saat 1 sene belki bir ömür kadar netice verir ve ehemmiyetli olur. Var mıdır öyle şeyler? Var mıdır? Sınavda 1 dakika bir ömür kadar netice verir mi? Verir. Trafikte arabayla manevra yaptığım 1 saniye bir ömür kadar netice verir mi? Verir. Ameliyata girdiğinde yaptığın saniyelik bir müdahale yıllar kadar netice verir mi? Verir. Demek ki zamanın kıymeti diye bir olay var. Zamanın kıymeti derken hangi zamanda olay geçiyor? Bak şimdi örnekleyecek. Mesela 1 dakikada şehit olan bir adam bir velayet kazanır. Hadi 100 yıl çalışalım şu dünyada. Çok da güzel işler yapalım. 1 dakikada şehit olmuş bir insanın kıymetini yakalayabilir misin? Mümkün değil. Neyin kıymeti oldu burada? Zamanın. Bak. O zaman öyle bir konuda geçti ki, öyle bir yerde geçti ki 1 dakika, öyle bir dakikayı nerede kullanırsan kullan o kadar nurlanmayacak. Doğru mu? Gelin bak, birer saat kullanalım, birer gün kullanalım, birer ay kullanalım. Hangisi 1 dakikalık şehitliğin yerine geçer? Hangisi? Mümkün değil. Bak şimdi örnekler oturuyor mu? Mesela 1 dakikada şehit olan bir adam bir velayet kazanır. Ve soğuğun şiddetinden incimat etmek, donmak zamanında ve düşmanın dehşeti hücumunda 1 saat nöbet 1 sene ibadet hükmüne geçebilir. Doğru mu? Hadi bir yerlerin başında bekleyelim. Hangisi sınırda soğuğun keskin zamanında 1 saat nöbetin kıymetini alır? Hem de hudut nöbeti. Alır mı öyle bir kıymet? Bak 1 saat yıllarla boy ölçüşüyor. Doğru mu? 1 dakikalık şehitliğe yetişebilen yıllar mevcut değil. Bak şimdi. Şimdi cümleye dikkat edin. İşte aynen öyle de. Risale-i Nur'a verilen ehemmiyet dahi zamanın ehemmiyetinden. Bugünün anahtar kelimesi ne? Zamanın ehemmiyeti diyelim. Zaman o kadar karanlık ki küçücük bir ateş bile koca bir güneş hükmüne geçiyor. Anladın mı? Neden? Çünkü öyle zifiri karanlık bir dönemdeyiz. Ahir zamanın bile ahirindeyiz. Öyle diyorlar biliyor musunuz? Ahir zamanın bile ahirindeyiz. Acayip olay değil mi? Risale-i Nur'a verilen ehemmiyet neydenmiş? Zamanın ehemmiyetinden. Zaman ehemmiyeti demek ne demek? En küçük şeyde imanını kaybedebilirsin. Zahirde küçük, hakikatte çok büyük. Küçücük bir tercihte Allah hatırlanmaz, sonsuz hayat kaybolabilir. Şimdi böyle bir zaman nasıl bir zaman? Çok tedirgin edici bir zaman. O yüzden bir insanın Allah yolunda başına gelecek en büyük şey, dışarıda başına gelecek en küçük şeyden bile daha küçüktür. Anlatabildim mi demek istediğimi? Böyle bir zamanda hani bazılarının aklına giriyor. Bu İslam propagandaları biliyorsunuz hep kara propaganda yapılıyor ya İslam aleyhinde. Birilerinin aklına kalbine değilinse böyle tehlikeli ve karanlık bir zamanda tam bu hakikatleri öğrenmeye meyledecekken kapıdan dönse girmese bunun vebalinin karşılığı yok biliyor musunuz? Öyle bir yılan dillinin alacağı ahiret cezasını ben hayal bile edemiyorum. Anlıyor musunuz demek istedim? İşte aynen öyle de Risale-i Nur'a verilen ehemmiyet dahi zamanın ehemmiyetinden. Nasıl cümle? Hem bu asrın şeriatı Muhammediye aleyhissalatü vesselam ve şair-i Ahmediye'ye ettiği tahribatın dehşetinden şeriatı paramparça etmiş, sünneti paramparça etmiş. Bu asır öyle bir asır. Hem bu ahir zamanın fitnesinden eski zamandan beri bütün ümmet istiaze etmesi cihetinden sahabelere ahir zamanla ilgili bir rivayet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildirdiğinde korkudan böyle tedirginlikten yanlarındaki otları yoluyorlar. Ellerini o kumlara toprağa geçiriyorlar. Öyle korkuyorlarmış. Hem o fitnelerin savletinden, savlet? Saldırı. Saldırı değil mi? Hem o fitnelerin savletinden
müminlerin imanlarını kurtarması noktasından Risale-i Nur öyle bir ehemmiyet kesbetmiş ki Kur'an ona kuvvetli işaretle iltifat etmiş. Yani ne oldu da Risale-i Nur'a bu kadar iltifat var? Zaman öyle karanlık ki zamanın ehemmiyetinden dolayı Risale-i Nur ehemmiyet kazanmış. Gelin dışarıda aylarca nöbet tutalım. Hangisi soğuğun keskin zamanı hudut nöbetinin 1 saatine denk gelir? Buyurun. Hadi gidelim birçok bedel ödeyelim, kurşun da yiyelim, canımızdan da olalım. Hangisi 1 dakika şehit olan bir adamın kameti kıymetine yetişebilir? Hiçbirisi. Risale-i Nur'a neden yetişilmiyormuş? Zamanın ehemmiyeti. Kur'an ona kuvvetli işaretle iltifat etmiş ve Hazreti İmam Ali 3 kerametle ona beşaret vermiş ve Gavs-ı Azam kerametkârane ondan haber verip tercümanını teşcih etmiş. Cesaret vermiş. Yahu Hazreti Ali'nin bir işaretleri var Allah aşkına. Şu Risale-i Nur'u biraz müdakkik okuyalım ya. Ve Üstad Hazretleri bir yerde diyor ki, yahu böyle uçaklarla herkese haber verilmesi gereken böyle meseleler neden gizli saklı kalıyordu diyor. Hayret ediyordum, anladım ki İmam Ali'nin düsturu olan sırran tenevverat düsturundan dolayıymış diyor. Yani perde altında nurlanmak Risale-i Nur'un adetiymiş, biliyor musun? Buymuş yani. Hayalhanem de öyle oldu. Yani bir markayı hayalhanem kadar parlatıp duyurabilmek, tanıtabilmek paranın gücüyle olur mu? İnsan gücüyle olur mu? Neyle olabilir yani? Nice şirketler var. Bak mesela Mersin'de bir firmaya dersin ki üf ne büyük bir firma dersin. Halbuki Mersin'de o firmayı bilen 5000 kişidir. Öyle mi? Ama hayalhanem dünyanın her yerinde. Özbekistan'da bir ara yürüyemedik Özbekistan'da ya. Sırran tenavveratla bu kadar duyurulur mu? Duyuruluyormuş demek ki. Bu Risale-i Nur'un metoduymuş. Evet, bu asrın dehşetine karşı. Ama ne dehşet bak. Burak baba. İnsan biraz kaşını gözünü kaydırsa, niyetini değiştirse, kalbinin temayülatı yön değiştirse, Allah muhafaza bunun neticesi ay biraz tahrip olur meselesi değil. Adam böyle bir karanlık asırda imanından olur. Yani mayınlı arazide yürüyoruz ahir zamanda. Tehlikeli bir yere bastığın anda en fazla ne olabilir dersin? Canından olursun, canından. Öyle bir asrın içerisindeyiz. Böyle bir asırda inanılmaz bir reçete var. Öyle hastalıklar yok mu? Adam ne diyor Tarık abi o hastalıklarda? Bunun tek ameliyat eden doktoru Amerika'da bilmem nerede. Bunun tek ilacı bilmem nerede bilmem nerede. Evet, bu asrın dehşetine karşı taklidi olan itikadın istinat kalaları sarsılmış. Taklitte kalan bir imanın omuz verip dayanabileceği hiçbir merci kalmamış. Ve uzaklaşmış ve perdelenmiş olduğundan bu asırda o kadar çok yalan dolan var ki hak olan hakikat doğrusunu o yalanların içerisinden bulmak çok zor. İslam'ın özü tertemiz durmakta. Ama yalanların içerisinde o doğruyu bulabilmek çok zahmetli bir hal almış. Ve perdelenmiş olduğundan her mümin tek başıyla dalaletin cemaatle hücumuna mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir imanı tahkiki lazımdır ki dayanabilsin. Şeytan orduyla geliyor, sen diyorsun ki ben tek dalarım. Tesbih eder çeker seni, ha? Öyle mi? Oyuncak eder, topaç eder seni, ortada oynar, öyle mi? Adam diyor ki ben şeytanı çözdüm diyor. Abi biz taklaya getiriyoruz şeytanı diyor. Hazreti Adem'den bu yana tecrübe sahasında rol oynamış. Şeytanı sen taklaya getirdiğine inanıyorsan şeytanın seninle işi bitmiş demektir. Bu kadar evliya, asfiya tövbeler etmiş, istiğfarlar etmiş, Allah'a sığınmış, Allah'a dayanmış. Sen şeytanla işini bitirdin, öyle mi? Vay aklı şaşmış vay. Vay aklı havada vay. Bizim için de geçerli ha. En çok doğru yaptığımızı zannettiğimiz yerde şeytan öyle bir hortlar ki tahmin etmediğin bir matematikle imanına ısırık atmıştır. Hiç hissetmiyorsun hiç. Kanser gibi bir anda giriyor, bir anda metastas yapıyor. Bütün vücudun immün sistemini, dayanılacak bağışıklık sistemini çökertip işini bitiriyor gidiyor. Bu asır böyle bir. Risale-i Nur bu vazifeyi en dehşetli bir zamanda tekrar vurguluyor, farkında mısınız? Risale-i Nur'un ehemmiyeti nereden geliyor? Zamanın ehemmiyetinden geliyor. Risale-i Nur bu vazifeyi en dehşetli bir zamanda ve en lüzumlu ve nazik bir vakitte. Niye nazik diyor? Sizin aort damarına müdahaleniz gibi yani. Küçücük bir hamle olayı bitirir. Çok nazik, çok. Adam diyor ki şunu sevmemde ne zarar var diyor. Bir bakmış Allah Azze ve Celle kalbini terk etmiş.
Görüyorsunuz maalesef birçok insan, hani o bir videoda vardı ya, arının başı kopuyor, alıyor başını uçuyor gidiyor ama nereye gittiğini bilmiyor. Biliyorsunuz değil mi? Birçok insan aynı o halde. Gidiyor, nereye gittiğini bilmiyor. Ediyor, ne ettiğini bilmiyor. Biriktiriyor, niye biriktirdiğini bilmiyor. Gülüyor, neden güldüğü belli değil. Herkesin anlayacağı bir tarzda hakaiki Kur'aniye ve imaniyenin en derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli burhanlarla ispat ederek diyorlar ki ama Risale-i Nur'u okumak çok zor. Ya onun içerisinde bir iman terminolojisi var. Onu anladıktan sonra, bir parça anladıktan sonra Mert, tam söylediğin cümle şu. Ya böyle bir hakikat bu kadar basit nasıl ifade edilebilir? Zor dediği ne biliyor musun? Sadık mısın diye görmek adına birkaç perde koymuş, kelimelerle koymuş. Biraz tam aşina olmadığımız kelimeler ama o kelimeler de Kur'ani ıstılahi kelimeler. Kelimeleri zor zannediyorsun ama o zor zannettiğin kelimelerin altında da diyorsun ki ya bir hakikat bu kadar basit nasıl ifade edilir? İbn Sina gibilerinin haşir ancak nakille anlaşılır dediği meseleyi Üstad Rahimullah bir çocuğun anlayacağı tarzı beyanda sunuyor insanlığa. Şimdi bu basitlik değil de nedir? Bu ikram değil de nedir? İmanı tahkikiyi taşıyan halis ve sadık şakirtleri dahi bulundukları kasaba, kariye ve şehirlerde hizmet-i imaniye itibarıyla adeta birer gizli kutup gibi. Risale-i Nur'un bayrağını tutup hizmet etmeye çalışan insanların yanan imanlarına su serpmeye çalışan itfaiyecilere ne dedi? Gizli kutup dedi, gizli kutup. Ne kadar gizli biliyor musun? Etraftan görenler diyor ki bunlar mı hakikat kahramanları? Aynı adam, yani gizli kutup hükmünde olan adam aynada kendisine bakıyor, diyor ki Allah'ım bir umudum var mı? Acaba ahiretimi kurtarabilir miyim? Kendinden bile gizli. Sırran tenevverat bir manada da buraya değdi mi? Değdi mi? O gizli intişar bir noktada da buraya dokundu mu? Eğer Allah Azze ve Celle şu topluluktan razı olursa, gözümüz ebediyete açılmak üzere kapandığı gün, belki de bazılarını Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yanında gözünü açmış halde göreceğiz. Ya hesabım kitabım vardı diye kendi şaşırdığından ne hesabı ne kitabı? Senin çıktığın makama niceleri hayaliyle bile gidemedi denilecek. Defter ne defteri? Bunun defteri de yoktur. Tebşiri anladın mı? Gizli kutup, gizli kutup. Şimdi böyle müjde verilecek. Bizler amel etmekte iştinab edeceğiz. Kendi kalibrasyonumuzu oturtmak için yıllar harcayacağız. Ayıp olmuyor mu? Allah'ın böyle bir ikramı tepilir mi? Gizli kutup diyor ya. Böyle dehşetli bir asırda en küçük bir iş yapmak neden kutuplarla boy ölçüşecek kaliteye yükseliyor? Zamanın ehemmiyetinden. Hudutta, karkış vakti, o keskin soğukta vatana bir şey olmasın diye nöbet tutmak hükmünde bir ibadet haline dönüşüyor. Anladın mı olayı? Biz de bunu elimizin tersiyle itiyoruz. Kalkamam, yorgunum, dükkanda işim var. Bugün de dinlenmeyelim mi? Oğlanın da bugün doğum günü vardı. Oğlan dedi 2 yaşında oğlan. Yarın kutlasam farkında değil. Aklımız gitmiş abicim. Muhakeme muvazene gitmiş abicim. Gizli bir kutup diyor ha Murat Baba. Şurayı bir daha okumam lazım. O imanı tahkikiyi taşıyan halis ve sadık şakirtleri dahi bulundukları kasaba, kariye ve şehirlerde hizmeti imaniye itibariyle adeta birer gizli kutup gibi müminlerin manevi birer noktayı istinadı olarak, bak kriter buymuş. Gizli kutup olmanın alameti neymiş? Birileri sana dayanacak arkadaş. Var mı? 5 kişi dayanıyor da senden manevi kuvvet alıyor mu? Bak önemli mesele. 3 kişi seninle birlikte nefes alabiliyor mu? Kaç kişi sana dayanmış da iman mücadelesi içine girmiş? Bu soruları biz kendimize soracağız. Yoksa bu hikayeye dönüşüyor. Sor İsmail, dünya için ödenen bedeller silinecek, sor. Bu bedeller ahirete gidecek. Bilinmedikleri ve görünmedikleri ve görüşülmedikleri halde kuvve-i maneviyeye itikatları cesur birer zabit gibi kuvve-i maneviyeye ehli imanın kalplerine verip müminlere manen mukavemet ve cesaret veriyor. Acayip mesele değil mi? İnsana kuvvet veriyor işte. Üstad Hazretleri kendisi kuvvet veriyor bize. Olaya bak ya. Risale-i Nur'un ehemmiyeti nereden geliyor? Zamanın ehemmiyetinden. Şimdi ben hapşı diyeyim, sen de bana grip hapı ver. Allah razı olsun deriz. Ama adam tam ölmeye ramak kala gel bir müdahale yap. Ehemmiyetin artar mı? Artar. Neden artar? Zaman ehemmiyetli olduğundan söyle sen de ehemmiyet kazandın. Yaptığımız iş değil ehemmiyet kazanıyor, zaman ehemmiyet. Şimdi biz gelirken Fatih abinin bu cumartesi yaptığı kürsü dersini izledik. O Facebook meselesini anlattı, onu biliyorsunuz. Ondan sonra da dedi ki bak bu Ankara açılacak. Bu işin başı ehemmiyetlidir. Hiç kimsenin talip olmadığı noktada. Birçoklarının belli başarı elde ettikten sonra yanaşmalarına asr-ı saadette
Kimileri bu münafık ahlakıdır demiş. Köşede duracaksın. Aman şimdi başımıza bir iş gelir. Şöyle olur, böyle olur. Halbuki sorulacak şeyler bunlar değil. Sorulacak olay ne biliyor musun? Bir, imana ihtiyacın var mı? Var mı? Var, âlâ sınıf. İkinci soru ne? Bu yol hak mı? Ondan sonraki başına geleceklerin meçhul olmasına iman etmeye de kadere iman deniyor zaten. Kadere iman sende yoksa sende neler zuhur eder? Hesaplar, kitaplar, ölçmeler, biçmeler, Velid bin Mughire meşrebi sende zuhur eder. Mektup çok güzel değil mi? 8. şuada geçiyor. Ya çok enteresan ya. Burayı Risale-i Nur'u işte yıllardır okuyoruz. Ne zaman 1. şua, 8. şuaya gelsem biraz hızlı geçmeyi arzu ederdim. Ama demek bazı taşlar farklı şekillerde yerine oturduğundan dolayı şimdi bu 1. şua, 8. şua gibi meselelere geldiğimde de geçesim gelmiyor. Neden? Çünkü o kuvvete de bizim çok ihtiyacımız var. Biz de o dayanağı kimden buluyoruz? Üstad Hazretlerinden buluyoruz. Risale-i Nur hiç normal bir kitap değil. Hiç normal bir eser değil. Onun kanatlarının altında cumartesi derse kuru pasta getirmek. Bir boş çorba kabını arabaya koyup bir yerden bir yere götürmek. Vallahi ahirette göreceksiniz hiçbiri küçük işler değil. Hiçbirisi. Göreceğiz ahirette. Kimileri şöhretperestlik duygusundan dolayı bu işlerin ayrımını yapıyorsa, oturduğu insanlarda ya bu adam daha benim kalibreme uygundur, ben bununla muhabbet ederim ama filanca ufak bir kardeş benim gözümde çok kıymetli değildir diye ayrımlar yapıyorsa o da hüsrana girecekler arasında kendi yerini hazırlamış olacaktır. Belli hesaplarla bunları tepen ahiretini tepmiş demek. İşte şu ortamın sebebi ne biliyor musun? Yine Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi. Üstad Hazretleri diyor ki Celcelutiye bedi demek diyor. Bana da yıllardır bediü zaman derlerdi diyor. Zamanın en güzeli. Anlam veremezdim böyle bir isim bana ve neden verildi? Sonradan anladım ki bu ismin asıl sahibi Risale-i Nur'muş. Şimdi tamamen ona tekrar teslim ediyorum. Nasıl cümle? Ya Üstad Hazretleri gibi kendini böyle hiçlemiş bir adam ki bunun yaşantısı da şahittir. Bir köy muhtarlığına adaylığını koymamış bir adam dünyadan ne ister? He? Öyle mi? Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi ne kadar kıymetliyse o şahs-ı maneviyi temsil eden mümessil de o kadar kıymetlidir. Anladın mı? Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinde yüksek kıymet var mı? Var. Ama onun mümessili o da dağlardan, tepelerden yüce bir kıymeti var. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davan enelhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.